Ev avcısı bugün Kuşadası Davutlar'da. Bugün Davutlar'dan bahsetmeden önce sizlere Kuşadası'ndan bahsetmek istiyorum. Çünkü yurt dışı izleyicilerimiz ve müşterilerimizden en çok gelen sorulardan bir tanesi Kuşadası'nı bilmemeleri ve lokasyonu hakkında bilgi almaları. O yüzden kısaca bir Kuşadası lokasyonundan bahsetmek istiyorum sizlere. Kuşadası tam orta noktada diyebiliriz. Buradan havaalanına 50 kilometre mesafede. Yani buradan Kuşadası'ndan havaalanına yaklaşık 50 dakikada 60 dakikada gidebilirsiniz. Tabii ki oradan da 50-60 dakikada gelebilirsiniz. Kuşadası'nda hizmet sektörü çok yaygın olduğu için çok sık bir şekilde ve çeşitli araçlar VIP'sinden tutun normal araca kadar taşıma anlamında bir sürü araç çeşitliliği bulabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi Kuşadası turistik bir yer olduğu için hizmet sektörü çok gelişmiş durumda. Diyelim ki Kuşadası'na geldiniz, buradan bir ev aldınız. Kuşadası'nın merkezine şehir diyemeyiz ama bir kasaba ve gelişmiş bir kasaba, birçok yaz-kış etkinliğe sahip. Gene de bunlarla yetinmek istemezseniz buradan İzmir'e gidip bir büyükşehir hayatı yaşayabilirsiniz. Nasıl? Günübirlik tabii ki. Ve birçok AVM diyeyim, mağazalar diyeyim, konserler, tiyatrolar vesaire için İzmir'den faydalanabilirsiniz. Ve İzmir buradan 1 saat mesafede ve buradan otoban var. Yani paralı, ücretli yollarımız var ve 1 saat gibi bir mesafede İzmir'in merkezine ulaşabilirsiniz. Hatta biraz daha genişletelim lokasyonumuzu. Diyelim ki etrafı gezmek istediniz. Etrafımızda çok güzel yazlık mekanlar var aynı zamanda. Neresi var? Çeşme var, Alaçatı var. Çeşme, Alaçatı buradan aşağı yukarı 2 saat mesafede. Günübirlik gidip oraları da gezebilirsiniz. Ya da biraz daha kuzeye, güneye inmek isterseniz güneyde Didim buradan aşağı yukarı 40-45 dakika mesafede. Bafa Gölü'nü gezmenizi tavsiye ederim. Bafa Gölü gene 50-60 dakikalık bir mesafede. Bodrum'u görmek isterseniz Bodrum'a gene günübirlik gidebilirsiniz ve Bodrum buradan 2 saat mesafede. Buradan hatta Samos'a gidebilirsiniz. Her gün teknelerimiz, günlük teknelerimiz kalkıyor. Günübirlik gidip gelebilirsiniz. Yani lokasyon olarak gidip gelme açısından çok önemli bir yeri var bana göre. Hatta şeyi unuttum, Aydın'a gidebilirsiniz. Aydın buradan 45-50 dakika mesafede. Bu arada ben yani hızlı bir şoför değilim. Beni tanıyanlar bilir. Ben sakin ve yavaş bir şekilde araç kullanırım. Bu dediğim saatler ona uygun bir şekilde. Hatta biraz daha abartabiliriz. Buradan İzmir dediğimiz gibi yaklaşık 1 saat mesafede ve İzmir'den İstanbul'a paralı yollar ve köprüler açıldı. Araçla, arabanızla Kuşadası'ndan direkt İstanbul'a 5,5 saatte gidebilirsiniz. Yani lokasyon olarak İzmir bence, lokasyon olarak Kuşadası bence tercih edilmesi gereken en önemli yerlerden bir tanesi. Yani her türlü avantaj var. Etrafımızda o kadar güzellikler var ki bu saymakla bitmez. Hatta bir program yapmak lazım. Ben biraz keyfime de düşkünüm diyebilirim. İşte buradan Balıkesir'e gidebilirsiniz. Giderken Susurluğa uğrarsınız, ayran içersiniz. Bunları söylerken birden aklıma şey geldi. Mandıra filozofu geldi. Yani öyle bir yaşantımız yok ama biraz hayranlığım var diyebilirim Mandıra filozofuna. Buradan Kirazlı'ya gidip kiraz zamanı kirazınızı alabilirsiniz ki Aydın'dan ben gelirken kiraz zamanı yolumu değiştiririm ve Kirazlı tarafından gelirim. Oradan kirazlarımı alırım. Atça'da çilek festivali olur. Çilek zamanı giderim, çileğimi oradan alırım. Size de tavsiye ederim. Tire'ye gidip bir tire köftesi yeriz. Yani öyle bir lokasyon ki yapabileceğiniz burada inanılmaz çok şey var. İnanın günleriniz yetmez diye düşünüyorum. Bu konuda sizlere yardımcı olabilirim. Yani nereden nerelere geldik ama bunlar çok keyifli şeyler. Ege'de yaşıyorsanız Ege bölgesinin her yeri çok güzeldir ama Kuşadası'nın ayrı bir lokasyon özelliği vardır. Bunun kesinlikle altını çiziyorum. Şimdi çok konuştuk. Hemen Davutlar'ı söylemek istiyorum. Davutlar özeline geldiğimizde şu andaki evimizden bahsediyorum. Evimiz şu anda Davutlar bölgesinde.
Davutların havası tertemizdir ve sessiz sakin kuş cıvıltılarını duyabileceğiniz bir bölgedeyiz ve tam Milli Park'ın eteklerinde. Doruk herhalde bize bunları gösterecektir diye düşünüyorum. Tertemiz bir havası var. Yürüyüş yapmak isterseniz buradan evinizden çıkıp yürümeye başlayabilirsiniz. Burada Milli Park'ın eteklerinde bir sürü rota var. Milli Park'ın içine girebilirsiniz ki buradan çok yakın. Bunları en sonda bu evin lokasyonunu anlatacağım sizlere. Villamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de termal bölgede olması. Etrafımızda birçok termal tesis ve oteller var ve siz bunlardan faydalanabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmayalım. Şimdi evimizi gezmeye başlayalım. Villalarımızın teknik özelliğine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burada satılık 4 tane villamız var. Yani 4 arkadaş, 4 akraba, buradan 4 tane villa şansınız var. Bunu da aklımızda bulunduralım. Teknik özelliklerimize geçiyorum. Bu tanıtacağım villanın 300 metrekare arsa payı var. 210 metrekare brüt kullanıma sahip 5+1. Triplex bir villa, bir araçlık otoparkımız var ve yeşil alanlarımız var. İsterseniz şimdi hemen villamıza bir giriş yapalım. Evet, gelir gelmez hemen otoparkımızı göstermek istiyorum. Burada bir araçlık otoparkımız var. İsterseniz de ön tarafımız çok müsait. Misafiriniz geldiğinde ya da fazla arabalarınız varsa, araçlarınız varsa oraya park edebilirsiniz. Ya da illa içeri koymak istiyorsanız bu yeşil alanınızdan fedakarlık edip buraya çok uzun bir şekilde otopark olarak kullanabilirsiniz. Artık tercih size kalmış. Ön bahçemizi göstermek istiyorum. Burada güzel, şirin bir peyzaj yapılmış. Daha çimlerimiz yeni, evlerimiz daha yeni tamamlandı diyebiliriz sizlere. Gayet güzel yeşil bir alanımız var. Bu evimizin özelliklerinden bir tanesini söylemek istiyorum. Bu villamızda havuzumuz yok. Herkes havuz istemiyor. Tabii ki özel havuz isteyenler de var. Fakat burada şöyle bir şey yapma şansımız var. Eğer ki illa ben havuz istiyorum diyorsanız bu bölüme çok rahat bir şekilde özel havuzunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki bu gene tercihe bağlı olan bir şey. Evet, şimdi diğer taraftan hemen evimize girmek istiyorum. Burada villamızın her iki tarafında da yeşil alan olduğu gibi arka tarafında da yeşil alanımız mevcut. Yani dört tarafında da ufak tefek yeşilliklerimiz var. Bu arada dış cepheden bahsedecek olursak dış cephede BIMS tuğla kullanılmış ve yalıtımlı. Hem ısı yalıtımlı hem de ses yalıtımlı. Ve evet, çelik kapımızdan içeriye giriyoruz. Kapımızdan içeriye girer girmez burada küçük bir koridor oluşturulmuş. En azından yani bu benim de hoşuma giden bir şey. Cüp diye hemen mutfağın içine ya da salonun içine düşmüyorsunuz. 50 metrekare büyüklüğünde açık mutfak salonumuz var. Gayet geniş, yeterli diye düşünüyorum. Hemen karşı tarafımızda verandamız var ve burada alüminyum Linea Rossa. Evet, bizim en sevdiğimiz markadan Linea Rossa alüminyum doğramalar var. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Cam, konfor cam, 4 mevsim. Bunu özellikle altını çiziyorum. 4 mevsim bir cam. Özellikle ısı yalıtımı anlamında çok çok değerli. Bilmiyorum, bunu araştırabilirsiniz. Ayrıca evimizde bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemi mevcut. Yerden ısıtma sistemimiz mevcut. Ayrıca klimalarımız multi sistem klima. Hepsi bir yerde toplanıyor. Bir dış ünite, 4-5 tane iç ünite kullanabiliyorsunuz. Bunlar bizim buradaki teknik özelliklerimiz. Şimdi mutfak bölümüne geliyorum. Chimstone L şeklinde bir tezgah kullanılmış burada. Bunun için küçük der misiniz bilemiyorum. Ama ben bu eve bir müşterimizle gelmiştim Almanya'dan. Buradan onların kulaklarını çınlatacağım. Hatta onlarla konuşmuştuk. Şimşek Bey ve eşi.
Buradan kendilerine selamlarımı iletiyorum. Şimşek Bey ve eşi özellikle şunu istemişti. Atilla Bey, ben burayı alırsam mutlaka buraya bir tane orta tezgah yaparım diye düşünmüştü. Onların düşüncelerini size söyleyeyim. Gerçekten de şu bölüme bir adet ada tezgahı, ada mutfak yapabilirsiniz. Böylelikle alanınızı genişletmiş olursunuz. Depolama alanını da genişletmiş olursunuz. Artık o tercih size kalmış. Markalardan bahsetmek gerekirse Evyemiz Teka marka. Bataryalarımız da ECA. Evet, ECA ve bunlar çok güzelmiş ya. İnanılmaz, her yerde çok güzel Evye ve tasarımlar görebiliyoruz. Çok hoşuma gidiyor bunlar benim. Evet, burada açık tonlar kullanılmış. Bence de gayet güzel olmuş. Hemen markalara ve özelliklerimize devam ediyoruz. Şuradan Doruk biraz detay alacak mısın bilmiyorum. Bunların da özellikle söylemek istiyorum. Büyük bir ihtimalle Alman malı olması lazım. Çok emin değilim ama Blum marka. Bunu herhalde Avrupa'da yaşayanlar biliyordur diye düşünüyorum. Ben Alman markası diye biliyorum. Evimizde dörtlü ankastre seti kullanılmış. İşte ocağımız var, davlumbazımız var. Burada bir adet değil, 2 tane de fırınımız var. Biri mikrodalga. Biri mikrodalga. Salonda hemen şurada bir kapımız var. Öncelikle size onu göstermek istiyorum. Merdiven altı burada depo olarak kullanılmış. Ayrıca burada termosifon için bir yerimiz var. Hatta isterseniz buraya alt katta kullanmak isterseniz çamaşır makinenizi bu bölüme koyabilirsiniz. Bunun altyapısı yapılmış. Burada elektrik prizlerimiz var. 3 tane bol miktarda elektrik prizlerimiz kullanılmış. Evet, şurada da televizyon buraya konumlandırılmış. Gayet de güzel aslında. Şöyle bir L koltuk koyarsanız buraya, L koltuk koyduğunuzda bence şık olabilir. Evet, salonumuzda, giriş katımızda son bölümümüz ortak tuvaletimizi, alt kattaki tuvaletimizi göstermek istiyorum. Bayağı derinlemesine bir tuvaletimiz var. Bu arada üstü de hoş bir görüntü olmuş. Burada koyu renkler kullanılmış. Üst katlarda daha açık tonlar kullanılmış. Bu arada baksana Doruk. Ne kadar güzel ya. Şu tasarımlara bak. Evet. ECA. Şimdi hemen buradan üst katımıza geçiyoruz. Ahşap merdivenlerimiz, bütün hepsinde LED kullanılmış. Burada bir havalandırma ve bir aydınlatmamız var. Doğal aydınlatmamız. Burada gene alüminyum korkuluklarımız ve üst katımıza çıkıyoruz. Evet, burada bir tane de aydınlatmamız var. Geceleyin yolunuzu kaybetmezsiniz ve düşmezsiniz. Aydınlatmalar çok güzel. Birinci katımıza geldik ve birinci katımızda 2 tane odamız var ve hemen sol taraftaki odaya geçiyorum. Sol taraftaki odamız ebeveyn odası. Evin en geniş odası. 25 metrekare büyüklüğünde, buna giyinme bölümü ve banyo tuvaleti de dahil. Hemen sizlere şuradan Doruk. Bak, hemen ledli. Gördüğünüz gibi mobilyalarımız cam ve led. Ben bunları seviyorum. Burada geniş bir alan hissiyatı olduğu gibi kaliteli bir görüntü de sağlıyor. Bu hissiyatı bana veriyor. 2, 4, 6 kapaklı bir dolabımız var. Tabii ki hem raf olanlar var, hem çekmeceli olanlar var. Burada hepsi düşünülmüş. Askılıklarımız var. Evet, şöyle detayları da göstereyim. 1. sınıf işçilik. Gayet güzel. Ebeveyn banyomuza giriyoruz. Dediğim gibi aşağıdaki tuvaletimiz koyu renklerde ama buradakiler gri seçilmiş. Hepsi aynı tonda ve ne kadar güzel ya. Vallahi başım çarpmıyor. Evet, bunu da test ettik. Bunun da yüksek olması harika. Ben bunları seviyorum. Umarım sizler de bunları seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Hemen duşakabinimizden de çıkalım. Banyomuzdan çıkıyoruz. Geniş 25 metrekare bir ebeveyn odamız. Evet. Alüminyum korkuluklarımız ve ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız 18 metrekare büyüklüğünde
Gene bu kattaki 2 odamızın da banyo tuvaleti içinde. Evet. Burada geniş gene bir aynı tonlarda. Burası da ikinci bir ebeveyn odası olarak kullanılabilir. Kalabalık bir aileyseniz, çocuklarınız, torunlarınız da gelirse burada ikinci bir ebeveyn odamız var. Hemen arka tarafı göstermek istiyorum. Burada da 4 kapaklı gene aynı ledlere sahip 4 kapaklı bir gardırobumuz var. 18 metrekare büyüklüğünde. Şunu da söylemek istiyorum. Bütün odalarımızda multisistem klima altyapısı var. Evet. Hemen buradan son katımıza, 3. katımıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir aydınlatmamız var. Doğal aydınlatma ve havalandırma. Evet. Açılır bir penceremiz var. 3. kata çıkarken 3. katta daha fazla doğal ışık var. Vallahi hem buradan gelen ışık hem de odalardan gelen ışıklardan dolayı herhalde ama burası daha aydınlık ve ferah. En üst kat. En üst katımızda da 3 tane odamız var. Bu odaların hiçbir tanesinde banyo tuvalet yok. Bu katta bir tane banyo tuvalet var. Bu arada yükseldikçe manzara da güzelleşiyor. Size söyleyeyim, bu kata çıktığınızda buranın balkonu var. Ve balkonumuzdan Milli Park dağlarını görebiliyorsunuz. Yeşillikleri görebiliyorsunuz. Bu kattan gerçekten nerede olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Doğanın tam göbeğindesiniz, içindesiniz. Bunu da kesinlikle söylemek istiyorum. 15 metrekare bir yatak odamız daha var. Burada 4 kapaklı bir gardırobumuz var. Aşağıdaki gardırobumuzun aynısı. Çok fazla detaya da girmek istemiyorum. Havuz tavanlardan hiç bahsetmedim fakat bütün evde havuz tavanımız ve aydınlatmalarımız mevcut. Hemen geçerken bu kattaki ortak banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Ya buradaki benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, bütün banyo ve tuvaletler çok geniş. Yani normal standartların üstünde. Bu da bayağı güzel. Evet. 2. odamıza geçiyoruz. Üst kattaki 2. odamızdayız. Bu odamızın büyüklüğü 12 metrekare. Burada da gene geniş bir balkonumuz var. Bütün odalarımızda gardıroplarımız mevcut. O yüzden depolama alanları bol miktarda var ve tabii ki bunların hepsi eve dahil. Bunu söyleyeyim. Sadece hareket eden eşyalar dahil değil fiyatımıza. Bu arada hazır fiyat açıklamasına geçmişken fiyatımızı açıklamalar bölümünde yazıyorum ve şunu söylüyorum size. Yeni 0 villa triplex 5+1 bu fiyata bulamayacağınıza inanıyorum. Ona çok dikkatinizi çekeyim. Bu fiyat için beni arayabilirsiniz. Evet. Şu anda son odamızdayız. Evimizdeki son oda 9 metrekare büyüklüğünde. Burası küçük bir üst kat odası. Hatta burayı bence çalışma odası olarak planlamışlar ya da aslında burada ne diyeyim bir genç odası olabilir ya da küçük bir çocuğunuz varsa onun yatak odası da olabilir. O büyüklüğe sahip ama isterseniz bol miktarda oda var ve burayı bir hobi odası, bir çalışma odasına çevirebilirsiniz. Evet, evimizi gezdik. Şimdi de evimizin lokasyonundan bahsetmek istiyorum. Burada bakkala, markete ya da şehir merkezine yürüyerek gidebilirsiniz. Şehir merkezi dediğim Davutlar Merkez'e. Davutlar Merkez'e çok rahat yürüyerek gidebilirsiniz. Buradan da ana yola yürüyerek gene gidebilirsiniz. Bunun haricinde deniz buradan 3 kilometre uzaklıkta Sevgi Plajı. Sevgi Plajı'na buradan 3 kilometre mesafedeyiz. Burası Kuşadası ile Milli Park'ın tam ortasında Davutlar. Buradan Kuşadası merkeze 13 kilometre uzaklıktayız. Buradan Milli Park'a 11 kilometre uzaklıktayız. Kuşadası'nın en büyük AVM'sine de 8,5 kilometre uzaklıktasınız. Tam her yerin orta noktası diyebileceğimiz bir lokasyon. O zaman bu evi almak istiyorsanız hemen beni telefonumdan arıyorsunuz. Telefonumu hemen sol üst köşeye bırakıyorum. Ev avcısı Atilla İşler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.